Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dikişsiz iki şiş çok güzel bir patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Lila ve krem tonlarında. Şişlerim ise böyle kısa iki şiş 3 numara. Hemen modelimi göstermek istiyorum. İşte hanımlar, patiğimiz bu şekilde. İki şiş baştan sona yapmış olduğum modelim. Patiğimizin hiçbir yerinde hanımlar dikişimiz yok. Bu şekilde. Topuk kısmı da yine böyle dikişsiz. Modelimiz gerçekten çok güzel, çok şık. Patiğimize çok yakıştı. Hanımlar, ben bu patiğin üst bölümünü, tabanını tamamen iki şiş ile yaptım. Fakat bu kenarlarına misinalı şiş kullanmam gerekiyordu. Ben misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için yine bu kenarlarında kısa 4 tane şiş ile yaptım. Videonun başında da bunu belirteyim. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize burun kısmından başlayacağız hanımlar. 7 ilmek atarak lila ipimle başlayacağım. Öncelikle ipimin ucunda şöyle küçük bir miktar ip bırakıp 7 ilmek atacağım. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6 ve bir ilmek daha atıyorum. 7. 7 ilmeğimizi attık. Hemen şuraya bir tane düğüm atacağım ipimin ucuna. Bu bölümde hanımlar tamamen haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında da ters örgü örerek haroşalarınızı oluşturabilirsiniz. Öncelikle kenar ilmeğimi, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi haroşa olduğu için düz olarak örüyorum. 7 ilmeğimin tamamını ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Bu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön %100 demektir. Şimdi bu aşamada artık artırmaları yapacağız. Artırmaları ilk 2 ilmekten sonra yapıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle yapıyoruz. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ikinci ilmekten sonra buraya şöyle bir adet ilmek atıyorum. Artırmamı yaptım. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum ve bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Tekrar bir ilmek atıp artırmamı yaptım ve kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece şişimde 9 adet ilmeğim oldu. Geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Hanımlar, arka yüzde artırma işlemi yapmıyoruz. İlmeklerimizi tamamen haroşa olarak örüyoruz. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Şu an tekrardan ön yüzdeyim. Artırmalarımı da yapacağım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından buraya bir tane artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı burada. Hemen artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Böylece şişimizde 11 adet ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde artırma işlemi yok. İlmeklerimin tamamını haroşa olarak öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm hanımlar. Tekrar geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Artırmalara devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından buraya şöyle bir adet artırmamı yaptım. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Böylece şişimde 13 tane ilmeğim oldu. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde ilmeklerin tamamını normal haroşa olarak öreceğiz. Ön yüzde tekrar artırmalarımıza devam edeceğiz. İlk 2 ilmeği ördükten sonra ve son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Artırmalarımızı yapacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde şişimde 27 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Sonra modelime başladım. Şimdi hep birlikte 27 ilmek olana kadar artırmalarımızı yapalım. Ardından da birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, 27 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Arka yüzde de ilmeklerimi yine haroşa olarak ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Modele başlıyoruz. Öncelikle krem ipime geçeceğim artık. Krem ipimi buraya ekliyorum. Şöyle. İlk 2 ilmeğimi krem ipimle öreceğim. Sonra krem ipimin ucunu yine şöyle kendine bağlayacağım. Patiğimiz
Sökülmesin diye buraya 2 tane düğüm atıyorum. Hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimizin hepsini krem ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Düz örgü uygulaması yapıyoruz ön yüzde. Sonuncu ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de ilmekleri ters öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen diğer ilmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde böyle krem ipimiz ile ilmeklerimizi 2 sıra örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. İp geçişi yapıyorum. Lila ipime geçtim yine. Burada lila ipimizle bir diş haroşa oluşturacağız. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimizi örerek haroşamızı oluşturacağız. İp geçişi olduğu için bu defa ilk ilmeğimi örüyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de ön yüzdeyim düz olarak öreceğim. Haroşa oluşturacağız hanımlar. Bir diş. Sırasıyla hepsini düz olarak örüyorum ön yüzde. Bu şekilde yarım ilmek geldi. Şöyle düzeltiyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de arka yüzdeyim. Haroşa düşmesi için hanımlar arka yüzde de ilmeklerimi düz öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi arka yüzde yine düz olarak örüyorum. Ön yüze bir diş haroşa düşüyor hanımlar bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi ters olarak örüyorum hanımlar. Kenar ilmeğimiz, arka yüzde de sıramı tamamladım. Bakın burada lila ile bir diş haroşamız oldu. Şimdi tekrar kremimize geçeceğiz. Tekrar krem ipimizle ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra örmemiz gerekiyor. Yine ip geçişi olduğu için ilk ilmeğimi ördüm. Diğer ilmeklerimi de ön yüzdeyim. Krem ipim ile düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Bu defa da arka yüzde krem ipim ile kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve devamında gelen ilmeklerimi bu defa ters öreceğim. Ön yüze düz örgü düşecek. Haroşalarımızı sadece lila ipimizle oluşturuyoruz hanımlar. Krem ipimizle ilmekleri ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örüyoruz. Kenar ilmeğimi de yine ters olarak ördüm. Arka yüzde sıramı tamamladım. Bakın hanımlar, şimdi bir diş haroşamızı yaptık. Ardından ön yüzde düz, arka yüzde ters krem ipimizle ördük. Tekrardan lila ipimi alacağım. Yine bir diş haroşa oluşturacağım lila ipim ile. Yine ip geçişi olduğu için ilk ilmeğimi düz olarak öreceğim. Devamında gelen ilmeklerimi de yine haroşa olduğu için düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de arka yüzdeyiz. Arka yüzde de hanımlar yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen diğer ilmeklerimi haroşa düşmesi için sıra sonuna kadar yine düz olarak örüyorum.
son kenar ilmeğimi ters örüyorum hanımlar. Geri döndük, ön yüzdeyiz. Bu sıramızda hanımlar krem ipimizi alacağız. Artık modelimiz bu aşamada şekillenecek. Krem ipimizle şeklimizi vereceğiz. Kenar ilmeğimi normal ip geçişi olduğu için yine düz olarak ördüm. Yanına bir ilmek daha düz örüyorum. Modelimiz hanımlar 5 ilmek üzerine kuruluyor. Bakın önde 5 tane lila ilmeğim var. 5 tane lila. 1, 2, 3, 4, 5. Tam ortanca şu bakın 1, 2, 3. Üçüncü ortanca lila ilmeğimin hanımlar şu şekilde tam şöyle altına iniyorum. Bakın şurada altına indim. Birinci haroşam değil, alttaki haroşamın tam altına, lila haroşamın altına şişimle giriyorum. Buradan şöyle bir adet ilmek çıkarıyorum hanımlar. Şöyle. Krem ipimle buradan uzunca bir ilmek çıkarttım. Ardından öndeki 5 tane ilmeğim vardı. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tam ortadaki lila ilmeğimi örmeden aldım. Ve yanına 2 ilmek daha örüyorum. Bu şekilde 5 ilmeğimizi örüyoruz. İkisini ördük. Ortadaki lilayı örmeden aldık. Yanına 2 tane daha krem ördük. Tekrar bakın şuradan uzunca bir ip çıkardığım yere aynı yere şişimle girerek buradan bir tane daha şöyle ip çıkarıyorum. Uzunca bir ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde. İlk modelimizi yaptık hanımlar. Model aralarında birer ilmeğimiz var. Bir ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi ikinci modelimizi yapacağız. Önde yine 5 tane haroşam var. 1, 2, 3, 4, 5. Tam bu ortanca haroşama hanımlar, yani ortanca haroşamı şu alt kısmına şişimle yine giriyorum. En alttaki haroşanın altından girerek uzunca bir ilmek çıkarttım. Yanına 2 krem örüyorum. Üçüncü lila ilmeğimi örmeden aldım. Dördüncü ve beşinci ilmeklerimi de krem ipimle ördüm. Tekrar aynı yere girerek bir adet ilmek daha çıkartıyorum. Şöyle uzunca bir ilmek çıkarttım krem ipimle. Bu şekilde. İkinci modelimizi de yaptık. Arada bir ilmeğimiz var. Örüyorum. Şimdi üçüncü modelimizi yapacağız. Öndeki 5 ilmeğimin altına inerek hanımlar yeniden model kurulumu yapacağım. Bakın 1, 2, 3. Bu üçüncü ortanca ilmeğimin hemen şu altına inerek şuraya tam olarak düzgün denk getirelim ilmeklerimizi. Tam olarak şu bölgeye inerek bir adet ilmek çıkarttım. Uzun bir ilmek. 2 ilmek örüyorum. Üçüncü lilayı örmeden aldım. Dördüncü ve beşinci ilmeklerimi de krem ipimle ördüm. Tekrar aynı yere şişimle girerek bir tane daha uzunca bir ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde hanımlar üçüncü modelimizi de tamamlamış olduk. Şimdi devam edeceğiz yine. Model arasında bir ilmeğimiz var. Bunu ördüm. Toplam 4 model yapıyoruz hanımlar patiğimizi. Şimdi dördüncü modelimizi yapacağız. Tekrardan hanımlar şöyle baktığımız anda burada yine 5 ilmek ortanca ilmeğimin yani 1, 2, 3. ilmeğimin şöyle tam altına inerek yine bakın alttaki haroşanın tam altına inerek krem olan yere inerek bir tane ilmek çıkarttım. 2 ilmek örüyorum. Ortadaki lilayı örmeden aldım. Yanına 2 ilmek daha ördüm. Ardından tekrar aynı yere girerek yine uzunca bir ilmek çıkartıyorum ve kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın hanımlar modelimiz bu aşamada bu şekilde şekillenmeye başladı. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilmekleri toplayacağız. Bu alttan çıkarttığımız uzun ilmekleri geri toplayacağız. Arka yüzde olduğumuz için bir de krem ipimizi kullanıyoruz. İlmekleri ters öreceğiz. İlk ilmeğimi ördüm. İkinciyi de yine ters örüyorum. 5 ilmek üzerinden işlem yapmıştık hanımlar. Şimdi bakın burada alttan çıkarttığımız uzun bir ilmek var. Bakın yönü düzgün gelmiyorsa ilmeğin yönünü şöyle düzeltmemiz gerekiyor. Bakın şöyle. Uzun ilmeğimi yönünü düzelterek şöyle alıyorum öne. Bu uzun ilmek ile bu ilk krem ilmeğin ikisini birlikte tersten keserek örüyorum. Alttan çıkarttığımız o uzun ilmeği böylece topladık. Hemen yanındaki bir kremimi ters ördüm. Bu lila ilmeğim ip benden tarafta yani arka yüzde yine örmeden sağ şişime alıyorum. Yanına bir ilmek daha ördüm. Bakın modelde toplam 4 tane ilmeğimizi bu şekilde ördük. 5. ilmeğimizi örerken yine bakın alttan çıkarttığımız uzun ilmeğimiz ve 5. ilmeğimiz var. Bu uzun ilmek 5. ilmeğin önüne gelecek şekilde şöyle çıkarıyorum. Bu uzun ilmeğimin yönünü düzelterek 5. ilmeğimin önüne şöyle bıraktım. Bakın yönünü düzelterek bıraktım ve ikisini birlikte tersten keserek örüyorum. İlk modelimizi arka yüzde bu şekilde toparladık. Arada bir tersim var. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar diğer modelimizi yapacağız. Bakın alttaki uzun ilmeğimin yönünü şöyle düzeltiyorum. Bu uzun ilmek ile yanındaki bir tane ilmeğim vardı. Krem ilmeğimi ikisini tersten keserek ördüm. Bu aradaki bir kremi ters örüyoruz.
Tekrar ip benden tarafta, lilayı örmeden aldım. Lilanın yanındaki bir kremi daha örüyorum. Şimdi bu uzun ilmeğimle bu 5. ilmeğim var. Bu uzun ilmeğimi şu 5. ilmeğimin önüne bırakacağım. İlmeğimin yönünü düzelterek. Şöyle. Bakın uzun ilmek 5. ilmeğimin üstünde olacak. Sonra ikisini birlikte yine tersten kesiyorum. Arada bir tersimiz var. Ters ördük. 3. modeli yapacağız. Bu alttaki uzun ilmeğimin yönünü değiştirerek yanındaki ilmekle birlikte tersten kesiyorum. Buradaki bir kremi ters ördüm. Lilayı örmeden alıyorum. Lilanın yanındaki bir kremi ters ördüm. Şu alttaki uzun ilmeği hanımlar alacağım. 5. ilmeğin şu ön tarafına getireceğim. Şöyle ilmeğin yerini düzelterek getirdim. İkisini tersten keserek örüyorum. 3. modeli de böylece yaptık. Yanında bir tersimiz var. Örüyoruz. Yeniden bakın alttan çıkarttım uzun ilmek ile yanında bir ters ilmeği. Bakın bu defa uzun ilmeğimin yönünü düzgün değiştirmedim. İkisini tersten ördüm. Keserek ördüm. Bir kremimi yine ters örüyorum. Lila ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Yanına bir tane daha ters ördüm. Şimdi bu alttan çıkarttığımız uzun ilmeğimi şöyle 5. ilmeğin önüne getiriyorum. Bakın ilmeğin yönünü düzelterek ikisini keserek örüyorum. Şişimde kalan 2 ilmeğimi de ters olarak ördüm. Modelimizi hanımlar böylece tamamladık. Bakın modelimiz bitti. Şimdi modelde yine ilk başa geldik. İlk başta yaptığımız işlemin aynısını şimdi tekrar edeceğiz yine. Yani İlk başta haroşalarımız artırma bittikten sonra ne yapmıştık? Aynı işlemi yapacağız. Krem ipimiz ile ilmeklerimizin hepsini ön yüzde düz olacak şekilde, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra öreceğiz hanımlar. Bu şekilde. Şimdi ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde krem ipimiz ile örelim, gelelim. İlmeklerimi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde krem ipimle ördüm hanımlar. Şimdi ikinci modelimiz için bu lila haroşamızı yapacağız. Lila ipime geçiş yapıyorum. Bir diş haroşa oluşturacağız. Ön yüzde düz, arka yüzde yine düz olacak şekilde ilmeklerimizi lila ipimizle örüyoruz. İp geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum hanımlar burada. Devamında gelen ilmeklerimi de yine haroşa yani düz olarak öreceğim bu şekilde. Ön yüzde tamamen sıra sonuna kadar düz olarak öreceğiz. Arka yüzde de yine düz olarak yani haroşa olarak ilmeklerimizi lila ipimiz ile örelim, gelelim. Lila ipim ile hanımlar bu şekilde bir diş haroşamı ördüm. Şimdi araya krem ile ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra öreceğiz. Yine ip değişikliği yapacağız hanımlar. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. Bu şekilde. Şimdi şu an ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar düz öreceğiz. Tekrar arka yüzde de ilmeklerimizi hanımlar ters olarak örelim. Tekrar ön yüze gelelim. Evet hanımlar, şimdi ön yüzdeyiz. Krem ipimizle sıramızı tamamladık. Yeniden lila ipimizle ikinci haroşamızı oluşturacağız. Yine ip geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum. Bu defa lila ipimizle haroşa oluşturacağız. Bu şekilde ön yüzde düz, arka yüzde düz olacak şekilde yani haroşa olacak şekilde ön yüzde bir diş haroşa olacak şekilde ilmeklerimizi örelim, gelelim. Lila ipim ile hanımlar ikinci haroşamı da oluşturdum. Bakın 2 tane lila rengi ipimiz ile haroşamız oluştu. Şimdi kreme geçiyoruz. Yine modelimizi şekillendirme zamanı. İlk modelimize yaptığımız işlemin aynısını burada da uygulayacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi örüyorum düz olarak. Yanına bir ilmek daha ördüm. Kenara 2 ilmek düz ördükten sonra yine ortadaki 5 ilmek üzerinden işlem yapacağız. Bu defa ilmeklerin hani sayısını sırasını aramak zorunda da değiliz. Bakın altta tam ortada bir tane lila ilmeğimiz var. Bakın şurada. Bu ilmeğin hizasına gelen şu. Haroşanın altına şuraya giriyorum. Bakın alttaki lila haroşamın altına şuraya giriyorum. Bakın bu ilmeğin hizasına denk geliyor. Buradan şöyle krem ipim ile yine uzun bir ilmek çıkarttım. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. 3. lila ilmeğimi, ortadaki lila ilmeğimi örmeden aldım. 4. ve 5. ilmeğimi de yine krem ipimle ördüm. Tekrar aynı yere girerek şöyle bir adet ilmek çıkarıyoruz yine krem ipimiz ile. İlk modelimizi yaptık. Model arasında bir ilmek var. Düz örüyorum. İkinci modeli yapacağız. Yine öndeki 5 ilmeğimin tam ortası. Tam olarak bakın hanımlar bu bölüme geliyor. Lila ilmeğimin üstü. Hemen bu alta şuraya giriyorum. Bir adet ilmek çıkarttım. Uzunca bir ilmek. 2 ilmek örüyorum. Ortadakini örmeden aldım. Hemen yanına 2 ilmek daha örüyorum. Tekrar aynı yere girip yine uzunca bir ilmek çıkarıyorum krem ipim ile. Yanında bir tane ilmeğim düz örülüyor.
Yeniden 3. modelime geçtim. Burada da yine aynı şekilde öndeki 5 ilmeğimin tam ortancası. Yani şu bölüme geliyor. Bakın. Tam bu alta giriyorum. Bakın lila ilmeğimin hizasında. Şuraya girdim. Uzunca bir ilmek çıkarttım haroşamın altından. 2 ilmek örüyorum. Ortanca ilmeğimi örmeden aldım. Yine yanındaki 2 ilmeğimi daha krem ipim ile düz olarak ördüm. Tekrar aynı yere girerek bir uzun ilmek daha çıkartıyorum. Arada bir ilmeğim var. Bunu düz ördüm. 4. modelimi yapacağım. Yine ortada öndeki 5 ilmek üzerinden tam ortanca ilmeğimin hizası şuraya denk geliyor yine. Buraya girerek haroşamın altına uzun bir ilmek çıkarttım. 2 ilmek örüyorum. Ortadakini örmeden aldım. Yanına 2 ilmek daha örüyorum ve aynı yere tekrar şişim ile girerek şöyle bir uzun ilmek daha çıkartıyorum. Ve kenardaki 2 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. İlmekleri topluyoruz arka yüzde. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanında bir tersim var. Ters örüyorum. Ardından bakın alttaki uzun ilmeğim var. Bir de yanında ilmek var. İkisini birlikte tersten keserek örüyorum. Yanındaki bir kremi ters ördüm. İpim arka yüzde yani benden tarafta. Lila ilmeğimi yine örmeden sağ şişime aldım. Yanına bir ilmek kremimi ters ördüm. Şimdi bakın burada bir uzun ilmeğimiz daha vardı. Bu uzun ilmeğimi şöyle 5. ilmeğimin önüne bırakacağım şöyle. İlmeğin yönü düzgün gelmiyorsa uzun ilmeğin yönünü düzelterek getirelim buraya. Bu 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Hatta düzgün değilmiş. Şöyle düzeltiyorum. Bakın şöyle ikisini keserek ördüm. Arada bir ilmeğimiz vardı. Bunu ters ördük. İkinci modeli yapacağız. Bakın uzun ilmeğimle yanında bir ilmek daha var. İkisini tersten kesiyorum. Yanındaki bir kremi ters ördüm. Lila ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Yanına bir tane ters ördüm. Şimdi yeniden bakın şurada uzun ilmeğim var. Bunu da hemen önündeki ilmeğimin şu ön tarafına şöyle bırakıyorum. Bakın bu uzun ilmek ile hemen yanındaki ilmeğin ikisini birlikte tersten keserek örüyorum. Arada bir ilmeğimiz var. Bunu ters ördük. Şimdi diğer modelimizi yapacağız. Bu uzun ilmek ile hemen yanındaki ilmeği tersten kesiyorum. Bir ilmek ters ördüm. Ortadaki lila ilmeği örmeden aldım. Lilanın yanındaki bir ilmeğimi ters örüyorum. Ardından bu diğer ikinci uzun ilmeğimi de alıp şu 5. ilmeğimin önüne şöyle bırakıyorum. İkisini tersten keserek öreceğim. Bu şekilde. 3. modeli de tamamladık hanımlar. Arada bir tersimiz var. Örüyoruz. Sonra son modelimi yapacağım. Uzun ilmeğim ile yanında bir tane ilmeğim var. İkisini tersten kesiyorum. Bir ilmek ters ördüm. Lilayı örmeden alıyorum. Lilanın yanındaki bir kremi de ters ördüm. Ardından bu uzun ilmeğimi yine 5. ilmeğimin önüne şöyle getiriyorum. İkisini tersten keserek ördüm. Yanındaki 2 ilmeği de ters olarak örüyorum. İkinci modelimizde hanımlar bakın böylece birlikte tamamladık. Şimdi fil baştan 3. modeli kuracağız. Zaten burada toplamda 3 tane model yaptık. 3. modeli yapacağız. İlk 2 modelle aynı şekilde. Öncelikle yine ilk 2 modelde olduğu gibi ilmekleri sıra sonuna kadar düz arka yüzde de ters öreceğiz. Krem ipimizle sonra lila haroşamızı oluşturacağız. Lila haroşadan sonra tekrar ön yüzde düz arka yüzde krem ipimizle ters örüp ikinci lila haroşamızı oluşturacağız. Ondan sonra da krem ipimizle ön yüzde modelimizi şekillendirip arka yüzde de ilmeklerimizi toplayacağız. 3. modelimizde yine aynı şekilde yapacağız hanımlar. 3. modelimizi yaptıktan sonra bu şekilde yapalım gelelim. 3. modelimizde tam olarak şurada bittikten sonra yine krem ipimiz ile ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimizi örelim gelelim. Ardından birlikte bilek bölümüne geçelim. Evet hanımlar 3. modelimi de tamamladım. 3. modelim bittikten sonra yine krem ipim ile ilmeklerimi ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde ördüm. Yani bu bölüme kadar tamamladık. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şu, ilmeklerimizi haroşa olacak şekilde öreceğiz yine krem ipimizle. Yani ön yüzde düz arka yüzde ters, arka yüzde de düz olacak şekilde öreceğiz. Yani bu şekilde haroşa düşmesi gerekiyor. Sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını yine krem ipim ile düz yani haroşa olarak öreceğim. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi düz öreceğim ki haroşa düşsün ön yüze.
Hanımlar bu aşamada artık bu lila ipimi de kestim, arkaya bağladım. Lila ipimizi kullanmayacağız. Kremle devam edeceğiz artık. Şimdi geri döndüğümüzde hanımlar bakın buraya bir diş krem ile haroşamız düştü bile. Ben buraya toplamda bilek bölümüne 2 diş haroşa ördüm. Şimdi bir diş haroşa olacak şekilde yine ilmeklerimizi krem ipimizle örelim gelelim. Burada toplam 2 diş haroşa olsun. Sonra bilek bölümünde kesimlerimizi birlikte yapalım. Evet hanımlar, bir diş haroşamı daha ördüm. Burada 2 diş haroşamız oluştu. Şöyle yakından da göstereyim. Şimdi bilek bölümü için kesimler yapacağız. Öncelikle ilk 11 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim yine düz olarak. Kenarlarımızda 11'er tane ilmek olacak hanımlar. Sayalım. Kenar ilmeğimizle birlikte 6 ilmek olmuş. 7, 8, 9, 10, 11. Kenardan 11 adet ilmeğimi ördüm. Bu sağ kenarımızın ilmekleri. Şimdi orta kısımda 5 ilmek keseceğim hanımlar. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Şu birinci ilmeğim. Şu 2. Şu üçüncü kesimim. Şu 4. Şu da 5. 5 ilmeğimizi orta kısımda kestik hanımlar. Baktığımız anda bu sol tarafta da 11 ilmeğimiz kalacak. 4, 8, 10 bir de burada 11. Şimdi hanımlar 11 ilmek üzerinden önce bir sol kenarımızı yapacağız. Haroşa örmeye devam edeceğiz. Bu sağ taraftaki 11 ilmeğimiz de şimdilik bekleyecek. Bu ilk ilmeği örmeden aldım. Kalan ilmeklerimi de haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Yine ilmeklerimizi haroşa örmeye devam edeceğiz. 11 ilmek üzerinden haroşalarımızı yapacağız. Yine sonuncu ilmeğimizi de örüyorum. Tekrar geri döneceğiz hanımlar. Bu şekilde haroşalara devam edeceğiz. Buraya baktığımız anda bir diş haroşamız oluştu bile. Şimdi burada 3 diş haroşa görünüyor fakat bu ilk ikisini ön bölümü yaparken örmüştük. Onu saymadan buradaki haroşa sayımız 1. Hanımlar ben bu patiğimin şu kenarına şuraya şu 2 haroşayı saymıyoruz. Ondan hariç 14 diş 14 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Sizler bu aşamada hanımlar patiğinizi ayağınıza ölçerek yapın. Şöyle ki hemen makine ayak üzerinde nasıl ölçü alacağınızı da göstermek istiyorum. Bakın patiğinizi şöyle ayağınızın burnundan itibaren tutacaksınız. Biraz da esneterek ölçü almayı unutmayın. Çünkü esnek bir yapıya sahip haroşa olduğu için. Şöyle. Patiğinizin yan bölümünü hanımlar şöyle örün. Topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Hani bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Ben dediğim gibi 14 diş haroşa yaptım. Tam ölçüleri tuttu. Şimdi hep birlikte bu sol kenarımızı 11 ilmek üzerinden tamamlayalım gelelim. Sonra birlikte sağ kenara başlayalım. Evet hanımlar, ben bu sol kenara toplam 14 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi keseceğiz artık bu aşamada. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Biraz esnek gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Patiğimizin arka bölümünü yani topuk bölümünü yaparken bu kesim yaptığımız bu ilmek yerleri var görünen. Buralardan tekrar ilmekler çıkaracağız bu bölümlerden. Bu nedenle esnek bir kesim yapalım. Bu şekilde ikişer ikişer toplayarak ilmeklerimin tamamını kesiyorum. En son bir ilmeğim kaldı. Buraya şöyle bir tane zincir oluşturup bir düğüm atacak kadar hanımlar ipekleyecek kadar bir ip bırakıyorum. Şöyle ipimi kesiyorum. Şimdi birlikte sağ kenarımıza başlayalım hanımlar. Arka yüzde başlayacağız. En son ön yüzde ilmeklerimizi örmüştük. Kesim yapmıştık. Arka yüzde kalmıştık. Bu nedenle arka yüzden itibaren başlayacağız. Yine diğer sol kenarı nasıl yaptıysak sağ kenarı da aynı şekilde yapacağız. Yine ilk ilmeğimi örüyorum. İpimin ucunu şu aradan arkaya doğru getirdim. İkinci ilmeğimi de ördükten hemen sonra arka yüzde buraya bir düğüm atacağım. Sökülmesin patiğimiz diye 2 tane düğüm atıyorum. Buraya da yine haroşalarımızı örmeye devam edeceğiz hanımlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Tekrardan haroşalara burada da devam edeceğiz. Yani diğer tarafı nasıl yaptıysak bu sağ kenarı da aynı şekilde yapacağız. Bu şekilde 11 ilmek üzerinden haroşalarımızı öreceğiz. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Burada da yine ilmeklerimi haroşa öreceğim. Evet.
Şimdi geri döndüğümüzde hanımlar bakalım, burada da yine ilk 2 diş haroşamızı patimizin ön bölümünü yaparken örmüştük. Onun haricinde 2 diş haroşamız oluştu. Ben diğer kenara 14 diş haroşa yapmıştım. Sağ kenara da yine 14 diş haroşamı yapacağım. Sizler de diğer tarafa kaç sıra haroşa yaptıysanız yine bu sağ tarafa da aynı sayıda haroşalarınızı yapın gelin hanımlar. Sonrasında birlikte kesimimizi yapalım ve kenarlarımıza başlayalım. Evet hanımlar, bu sağ kenarda yine 14 sıra haroşamı ördüm geldim. Bu aşamada arka yüzde kesim yapmamız gerekiyor hanımlar. Bu kesim kestikten sonra ipimizin bu tarafta kalması gerekiyor. En son o 14 ilmeğimi ördükten sonra, haroşamı ördükten sonra ön yüzde 11 ilmeğimi düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzde kesimimi yapacağım. Yine ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak gevşek bir şekilde kesiyorum. Bu şekilde sırasıyla ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da yine aynı şekilde kestim. Buraya en son hanımlar şöyle 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum artık buradan. Hanımlar, patiğimizin üst bölümünü bitirdik. Kenarlarını yapacağız. Videonun başından bir sınav şiş kullanabilirsiniz dediğim bölüm burası. Ama ben dediğim gibi şöyle kısa şişlerle yapacağım. Çünkü misinalı şiş gerçekten hani kullanmakta çok zorlanıyorum. Bu bölümü hanımlar hemen şöyle lila ipimiz bakın. Haroşamızı oluşturacağız. Yan kenar ilmek yerlerinden yanlardaki ilmekler çıkaracağız. Şöyle lila ipimiz şöyle ipimi alıyorum. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkaracağım. Bakın ilk kenar ilmek yerim şurası. Şişimle buraya girerek şöyle bir tane ilmek çıkarttım. Sırasıyla hanımlar bu ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkarıyoruz. Şurada ikinci ilmeğim. Hemen ikinci ilmeğimi çıkarttıktan sonra ipimin ucunu şöyle kendisine bağlayayım. Burası sıkı olsun. Bakın ilmeklerimizi sırasıyla kenar ilmek yerlerine, bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarıyoruz. Bu şekilde 3 ilmek oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Bakın lila kenar ilmek yerine geldim. Bir ilmek buradan çıkartıyorum. 19. Bir tane krem var, çıkarttım. 20. Bir lila var. 21. Burada 2 tane krem var aralarda. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43. Evet hanımlar, bu sağ kenarımızdan bu kenarımızdan toplamda 43 adet ilmeğimizi çıkarttık. Şimdi burun kısmından ilmeklerimizi çıkaracağız. Patiğimize 7 ilmek olarak başlamıştık. 7 ilmek başladığımız yerden 7 ilmek çıkaracağız. Sonra da bir diğer şişime çıkaracağım. İlk başlangıç yerimizde şuralar hanımlar biraz sıkı olduğu için buralardan tığ yardımı ile ilmeklerimi çıkartıp şişime takacağım. Bakın ilk ilmeğimi çıkarttım. Bir diğer şişime taktım. Sırasıyla başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkartıyoruz. Bakın 2 ilmek oldu burada. Sırasıyla şuraya giriyorum. 3. Başlangıç yerinde ilmeğin 2 kanadına birden giriyoruz. Şu 4. ilmeğim. 5 6. ve şu da 7. ilmeğim. Bu şekilde 7 ilmek başladığımız yerden burun kısmından 7 ilmek çıkarttık. Şimdi diğer kenara geçtik. Bu tarafta 43 ilmek çıkartmıştık. Burada da 43 ilmek çıkaracağız hanımlar. Burada dikkat etmeniz gereken ip geçiş yerleri vardı. İp geçişlerinde ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyordum. Fakat ip geçişlerinde ilk ilmeklerimizi ördük. Oralarda fazla kenar ilmek görünebilir. Onları da nasıl yapacağımızı şimdi anlatacağım size. Yine bakın kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartıyoruz buradan. Devam ediyoruz. 3. şişime çıkarıyorum ilmekleri. 4 ilmeğim oldu. 5 6 7 8 9 10.
10 ilmek buradan çıkarttım. İp geçişlerinde hanımlar bakın. Şurada 2 tane kenar ilmek yeri görünüyor ama aslında burada bir tane kenar ilmek yeri var. Dediğim gibi ip geçişlerinde sonuncu ilmeklerimi ben örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Fakat ip geçişlerinde ilmekleri ördüğümüz için buralarda 2'şer tane ilmek görünebilir. Fakat biz buradan birer tane ilmek çıkaracağız. Çünkü karşı taraftan da aynı şekilde yapmıştık. İlmek sayıları eşit olmalı. Bakın burada da bir tane lila kenar ilmek yerinden bir ilmek çıkarıyorum. Ardından bir tane krem kenar ilmek yerine girip bir tane ilmek çıkarıyorum modelde bölümlerde. Yeniden bir tane lila yere girip ilmek çıkartıyorum. Bu aralarda da hanımlar 2'şer tane ilmek çıkartmıştık karşıda. Bakın model aralarında, iki model arasında. 2 tane krem kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkarıyorum. Şu birinciydi. Şu 2. Modelli yerlerden yine birer tane ilmek çıkartıyoruz. 2 tane krem görünüyor ama bir tane çıkarttık. Bakın yine 2 tane lila görünüyor ama buradan da yine bir tane çıkartıyoruz. Yine model arasında 2 ilmek çıkaracağım aralardan. Şu ikinci ilmeğimiz. Tekrardan bir tane lila kenar ilmek yerinden ilmek aldım. Bir tane krem, bir tane daha lila kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. En son şu krem kenar ilmek yerinden de sırayla hanımlar girerek ilmeklerimizi çıkaracağız. Hemen şuraya giriyorum. Sırasıyla buradan da hanımlar toplamda 43 tane ilmek çıkartmamız gerekiyor. Bu şekilde çıkartalım. En son ilmekleri sayalım. Bakın 4, 8 ilmek olmuş. 12, 16, 20, 24, 28, 29, 30, 31 ilmek. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ve son kenar ilmek yerine de girip ilmeğimi çıkarttım 43. Yine gördüğünüz gibi eşit sayıda ilmeğimizi çıkarttık. Hanımlar siz bu haroşa sayılarını fazla yaptıysanız arka bölümü hani ben 14 yaptım da hani siz 16 yaptıysanız 2 tane daha ilmek farklı fazla çıkar. Yani 45 ilmek çıkarırsınız o şekilde. Bunu da söyleyeyim. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Buraya ön yüze haroşa düşmesi için arka yüzde ilmeklerimizi bakın ilk ilmeğimi örmeden alacağım. İlmeklerimi yine düz yani haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde ön yüze bir diş haroşa düşmüş olacak. Sırasıyla ilmeklerimin hepsini lila ipim ile düz olarak örüyorum. Devam ediyoruz yine. Başladığımız yere kadar bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz hanımlar. Patiğimin burun kısmına geldim. Buradaki 7 ilmeğim vardı. Bu 7 ilmeğimi de yine düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Bir diğer şişime geldim. Burada da yine 43 ilmeğim var. Bu ilmeklerimin de yine hepsini sıra sonuna kadar düz yani haroşa olarak öreceğim. Son kenar ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Sıramızı tamamladık. Şimdi geldik hanımlar bakın ön yüze. Bu aşamada bakın bir diş haroşamızı lila ipimizle yaptık. Devamında artık krem ipimizle haroşalarımızı örmeye devam edeceğiz. Hani bir düğüm atacak kadar krem ip bırakıp keselim demiştim. Tam buraya tekrar krem ipimi bağlıyorum. Artık bu bölümdeki haroşalarımızı krem ipimizle yapacağız hanımlar. Lila ile değil. Şimdi ilmeklerimin hepsini artık krem ipim ile öreceğim bu aşamada. Bakın hepsini krem ile örüyorum. Ve burada artık bu lila ipimi de kesiyorum. Devamında çünkü haroşalarımda krem ipimi kullanacağım. Şöyle lilamın ucunu da tekrar şöyle kremime bağlıyorum. Haroşalarımıza bu şekilde
Krem ipimizle devam ediyoruz. Şöyle lila ipimi de artık çekebilirim. Bu şekilde şu düğüm de arka yüzde kalsın. Böyle artık hanımlar haroşalarımızı gördüğünüz gibi krem ipimizle yapacağız. Diğer uca kadar düz öreceğiz. Geri döneceğiz. Arka yüzde yine düz öreceğiz. Bu şekilde haroşalarımız oluşuyor. Bakın böyle. Bir diş haroşamızı lila ile oluşturduk. Toplamda hanımlar buraya 4 diş haroşa yapıyoruz. Bakın bir lila ile birlikte toplam 4 diş. Biri lila, 3'ü de krem. Şimdi buraya 3 diş krem ipimiz ile haroşamızı örelim gelelim. Ardından da patiğimizin tabanına birlikte başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin bu kenarına 3 diş haroşamı daha krem ipimle ördüm ve geldim. Şimdi tabanımızı yapacağız. Öncelikle ilk şişimdeki 43 ilmeğimi haroşa olacak şekilde öreceğim. Yine düz olarak öreceğim. Burundan itibaren başlayarak da patiğimizin tabanını yapacağız. İlk şişimdeki 43 ilmeğimi sırasıyla haroşa olarak örüyorum yine. Burası normal düz örgü olduğu için hızlıca örüyorum hanımlar ilk şişimi. İlk şişimdeki 43 ilmeğimi ördüm. Şimdi burun kısmındaki 7 ilmeğime geldi. Bu 7 ilmeğimi de yine haroşa öreceğim. Haroşaya devam edeceğiz. Artık tamamen haroşa örgü uygulamasını kullanacağız tabanımızda. Bakın 7 ilmeğimi ördüm. Ardından bu sol taraftaki şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma şöyle ekliyorum. Ortada 8 ilmeğimiz oldu. İlmek ekledikten sonra geri döneceğiz. Bu tabanda 15 ilmek olana kadar yanlardan ilmekleri alarak ekleme işlemi yapacağız hanımlar. Bu aşamada ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımdaki 8 ilmeğimi öncelikle örüyorum. Bu defa da bu diğer şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekliyorum. Ortada bu defa 9 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz hanımlar. Orta kısımdaki 9 ilmeğimi öreceğim. 8, şurada 9. ilmeğim. Yine şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekliyorum. Böylece ortada 10 ilmeğimiz oldu. İlmek aldıktan sonra geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu ortadaki 10 ilmeğimizi öncelikle öreceğiz. Ardından şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekliyorum. Ortada 11 ilmeğimiz oldu. İlmek ekledikten sonra tekrar geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ortadaki 11 ilmeğimizi öreceğiz yine. Ve şişimden bir adet ilmeğimi yine örerek orta kısma ekliyorum. Ortada 12 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu ortadaki 12 ilmeğimizi öreceğiz. Şu 12. ilmeğim ve şişimden bir adet ilmeğimi örerek ortaya ekliyorum. Ortada böylece 13 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ortadaki 13 ilmeğimizi öreceğiz hanımlar. 15 olana kadar devam edecektik. Bu şekilde 13 ilmeğimi ördüm. Ardından şişimden bir adet ilmeğimi örerek ortaya ekliyorum. 14 ilmek oldu ortada. Yeniden geri döndüm. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ortadaki 14 ilmeğimi öreceğim. Ardından 14. ilmeğimi ördüm. Ardından şişimden bir adet ilmeğimi örerek ortaya ekliyorum. Böylece hanımlar orta kısımda 15 ilmek oldu. Artık 15 ilmek üzerinden kesimler yapmaya başlayacağız. 15 ilmek olarak tabanımızı öreceğiz. Yine bu aşamada hepimiz karşıda olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. Hanımlar, tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani ilk 14 ilmeğimi öreceğim. 15. ilmeğimi örerken hemen yan taraftaki şişimden de bir ilmek alacağım. Kesim yapacağım ardından. Bakın 14 ilmeğimi ördüm. Tabanımda son bir ilmeğim kaldı. Yani 15. ilmeğim. 15. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bakın kesimimi yaptım. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. İpim karşıda yine ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum.
Tekrardan tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 14 ilmeğimi öreceğim. 15.yi örerken kesim yapacağım. Burada tabanımda bakın son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken yine şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Tekrar geri dönüyoruz kesimden sonra. İpimiz karşıda, ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Yeniden tabanda son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi öreceğim hanımlar. Bu şekilde yani 14 ilmeğimizi örüyoruz. 15. ilmeğime geldim. Bu aşamada şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Yeniden kesimden sonra geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda son bir ilmek kalana kadar yine ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bakın hanımlar, burada son bir ilmek kaldı. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Yani her defasında 14 ilmeği örüyoruz. 15.yi örerken kesim yapıyoruz. Bakın patiğimizin burun kısmı bu şekilde oluştu. Şeklimiz böyle, gördüğünüz gibi oval bir görüntü var. Ayak anatomisine de uygun. Bu şekilde 15 ilmek üzerinden tabanımızı yapacağız. Hanımlar, biz bu kesme işlemini sağ ve sol şişimizdeki buralardaki ilmeklerimiz bitene kadar devam edeceğiz. Böylece patiğimizin tabanı oluşacak. Şimdi sağ ve sol şişimizdeki ilmekler bitene kadar patiğimizin tabanını 15 ilmek üzerinden sizlere tarif ettiğim gibi keselim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını yanlardaki ilmeklerin bitene kadar bakın bu şekilde ördüm ve geldim, tabanımızı tamamladık. Şimdi 15 ilmeğimiz kaldı sadece şişimizde. Bu 15 ilmekle de patiğimizin arka bölümünü öreceğiz hanımlar. Topuk bölümünü yapacağız. Bu aşamada da yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şişimde son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani 15 ilmeğim vardı. 13 ilmeğimi öreceğim. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Bu son 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Şişimde 14 ilmeğim kalıyor böylece. Ve sonrasında hanımlar bakın yanlardan kenar ilmek yerlerine girerek buralardan ilmekler çıkarıyoruz. Bakın bu sıradaki ilk kenar ilmek yerine girerek bir adet ilmek çıkarttım. Tekrar 15 ilmeğim oldu. İlmek çıkarttıktan sonra geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Yani ilk 13 ilmeğimi öreceğim. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken hanımlar geri dönüp ön yüze çıkaracağım ilmeğimi. Bakın buradaki kenar ilmek yerine giriyorum sıradaki. Buradan şişim ile şöyle bir adet ilmek çıkarttım. Yeniden 15 ilmeğim oldu. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Arka bölümde yapacağımız işlem bu. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmekler çıkaracağız. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum ve bir sonraki kenar ilmek yerim şurası. Buraya girdim, ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 15 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Bu aşamada yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın hanımlar, son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Geri dönüyorum. Bu sağ tarafta ön yüzde ilmek çıkarıyorduk ve buradaki sıradaki kenar ilmek yerim şurası. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Hanımlar, patiğimizin arka topuk bölümü bu şekilde yapılıyor. Hemen patiğim üzerinde de göstereceğim. Bakın bu şekilde 15 ilmek üzerinden topuğumuzu örüyoruz. Hanımlar, biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine kadar devam edeceğiz. Bakın buraya ve şuraya kadar. Son kenar ilmek yerlerine şöyle şişimi taktım. Bakın. Buralara kadar bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte 15 ilmek üzerinden patiğimizin arka kısmını sizlere tarif ettiğim gibi son kenar ilmek yerlerine gelene kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine kadar patiğimin arka bölümünü 15 ilmek üzerinden yaptım geldim. Şimdi patiğimizin bu arka bölümünde hafif tümsek bir görüntü oluşturacağız. Bunu da şöyle yapacağız hanımlar. Öncelikle yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 2 ilmekten sonra öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Bakın ön yüzde kesim yaptım. 2 ilmekten sonra kesim yaptım. Şimdi burada son 4 ilmeğim kalana kadar yine öreceğim. Sol taraftan da kesimimi yapacağım. Bu şekilde kesimler yaparak
bu bölümü oluşturuyoruz. Bakın son 4 ilmeğim kaldı. Yine öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmek kestik. Böylece şimdimizde 13 ilmeğimiz kaldı. Geri dönüyoruz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi arka yüzdeyiz gördüğünüz gibi. Arka yüzde kesim işlemi yapmıyoruz. İlmeklerimizin tamamını normal haroşa olarak örüyoruz. Yine sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Kesimlere devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Şimdi son 4 ilmeğim kalana kadar öreceğim yine. Bakın son 4 ilmeğim kaldı. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Ve kalan 2 ilmeğim normal düz örülüyor. Şimdi de şişimizde 11 ilmeğimiz kaldı. Geri dönüyoruz. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde kesim işlemi yok. Yine ilmeklerimin tamamını normal haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri döndüm. Kesime devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi ördüm. Ardından hemen öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Son 4 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yine bakın son 4 ilmeğim var. Yine burada da kesimimi yaptım. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şişimizde şimdi 9 ilmeğimiz kaldı. 7 ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Arka yüzde yine 9 ilmeğimin hepsini haroşa olarak örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Ardından öndeki 2 ilmeğimi kestim. Yanına 1 ilmek daha ördüm. Bakın burada 4 ilmek kaldı. Son 4 ilmek. Yine öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum ve kalan 2 ilmeğimi de düz ördüm. Böylece 7 ilmeğimiz kaldı. Şimdi arka yüzde 7 ilmeğin hepsini haroşa olarak öreceğiz. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Şimdi 7 ilmeğimizin tamamını keseceğiz hanımlar. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimizi kesiyoruz. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da yine kestim. Şimdi hanımlar patiğimizin bu arka bölümünü böyle tamamladık. Kenar oyası yapacağız. 2 sıradan oluşan kenar oyamız var. İlkini krem ipimle yapacağım. İkincisini de lila ipim ile. Bu aşamada kenar oyam için şöyle tığımı alacağım. Tığ ile yapacağım. Krem ipim ile hanımlar böyle sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek bakın. Öndeki kenar ilmek yerine girerek böyle sık iğne yapıyoruz. Gevşek bir sık iğne yapalım. Bakın hanımlar ilmeklerim tığımda gevşek duruyor. Bu şekilde. Öndeki kenar ilmek yerine giriyoruz. Bakın ilmeğin iki kanadına birden sık iğne yöntemi ile kenar oyamızın ilk sırasını oluşturuyoruz. Bu şekilde sıra atlamadan hemen kenar ilmek yerlerine girerek sık iğnemizi örüyoruz. Bu şekilde hanımlar ilk başladığımız yere kadar patiğimizin çevresini bakın şu şekilde ilk başladığımız yer buraydı. Buraya kadar sık iğne yöntemi ile kenar oyamızın ilk sırasını yapalım gelelim. Evet ilk başladığımız yere kadar sık iğne yöntemiyle kenar oyamı yaptım. En son buraya bir tane zincir çekiyorum ve krem ipimi kesiyorum. İlk sırasını kenar oyamızın tamamladık. Hemen bu krem ipimin ucunu arka ilmek aralarından geçirerek şöyle gizleyeceğim bir güzel. Bu şekilde. Şimdi ikinci sırasında hanımlar lila ipimizle yapacağız. Şöyle lila ipimi alıyorum. Önce tığım ile bir ilmek oluşturacağım. Kenar oyamızı ilk bitirdiğimiz yer şurasıydı. Burada batarak kenar oyama başlayacağım. Bakın buraya batarak şöyle ilmeğimi sabitledim. Ters sık iğne yöntemi yapacağız hanımlar. Yani ön tarafa git değil de geri geri gideceğiz. Bakın bir gerideki bir arkadaki krem sık iğnenin içine girerek tığım ile bir ilmek çıkarıyorum. Tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Bir gerideki sık iğnenin içine girdim. Lila ipim ile bir ilmek çıkartarak tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Geri geri giderek ters sık iğne yöntemini uyguluyoruz hanımlar. Bakın bir gerideki kenar ilmek yerine girerek sık iğnemi yapıyorum. Sırasıyla. Bakın bir gerideki sık iğnemin içine şöyle girdim. İlmek çıkarttım. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Ters sık iğne yöntemini de hanımlar bu şekilde uyguluyoruz. Çok şık duruyor. Patiğe çok yakışıyor. Bakın bu şekilde görüntü böyle. Şimdi patiğimizin çevresini hanımlar bu şekilde bakın ilk başladığımız yere kadar buraya kadar ters sık iğne yöntemiyle dolanıp gelelim. İlk başladığım yere kadar hanımlar bakın kenar oyamı yaptım. En son buraya da bir tane bir zincir çekip lila ipimi de kesiyorum. Hemen bu lila ipimin ucunu da
arka ilmek aralarından şöyle geçirerek gizleyeceğim. Şöyle. Bu şekilde. İp gizlemek önemli hanımlar. Patiğimizin iç bölümündeki iplerimizde böyle ipuçları varsa onları da mutlaka gizleyelim. Evet hanımlar, kenar oyamızı bakın bu şekilde tamamladık. Patiğimiz bitti. Haroşa olduğu için bakın gayet şöyle ayağı saran esnek bir patik oldu. Bir de patiğimizi ayağımızda görelim. Hemen manken ayağıma giydireceğim. Ayaktaki duruşuna da yine birlikte bakalım. Çok güzel, kolay da bir modeldi. Umarım beğenirsiniz. Benimle birlikte beğenerek, severek patiğinizi yaparsınız hanımlar. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Bu şekilde. Evet, patiğimizi şöyle ayağımıza giydirdim. Bakalım şöyle birlikte bakın. Patiğimizin kenarları, üst bölümü, diğer kenarımız bu şekilde. Bakın topuk kısmı şurada tümsek bir görüntü oluşturduk. Çok da şık durdu, patiğimize de yakıştı. Tabanımız yine bu şekilde. Evet hanımlar, patiğimiz böyle. Yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.